Selam arkadaşlar, Lezzet Nesli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir fava tarifi vereceğim. Böyle fava ismi anılınca sanki çok zor bir tarifmiş gibi geliyor ama aslında çok kolay. Tıpkı bir mercimek çorbası yapmak kadar kolay, öyle tarif edeyim ben size. Lütfen videomu izleyin ve sizler de bu güzel lezzetin farkına varın. Sevdiklerinizle paylaşın. Ama öncesinde abone olup zili açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Fava için 300 gram iç bakla kullanıyorum. İç baklayı marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. 300 gram kuru bakla 3 su bardağına denk geldi ama dolu dolu değil. Birer parmak boşluk bırakarak 3 su bardağını doldurursanız 300 gram kuru baklaya denk gelecek. Baklaları ilk olarak suyun altında yıkadım, süzdüm ve hemen tencereme aktarıyorum. Üzerine 2 tane küçük boy soğanı 4'e bölerek aktaracağım. Bir silme çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve 1 silme yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Sıra geliyor suyunu eklemeye. Baklayı tencerede yapacağım için biraz fazla su ekleyeceğim. Baklanın hizasından 3 parmak yukarıya gelecek şekilde su ilavesi yapacağım. Ama eğer düdüklüde yapıyorsanız biraz daha az suyla pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Benim tencere ölçüme göre 6 su bardağı yeterli geldi. Tencereyi de bu arada daha büyük kullanıyorum malzemelerin alacağından. Çünkü daha sonra rondodan geçirme işlemi olacağı için rahat hareket etmek istiyorum. Size de bu şekilde biraz daha büyük tencere tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırıyorum. 6 su bardağı su şimdilik yeterli olacaktır. Tabii elimin altında her zaman bir kaynar su olacak. Kaynar su ilavesi yapmam gerektiğinde ilave edeceğim. Kapağını kapatıyorum. Ocağa orta ateşe alıp baklaları pişmeye bırakıyorum. Ben size dakika dakika aşamalarını söyleyeceğim. 10 dakika sonra baklalar kaynamaya başladı. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin çünkü bakla tencerenin dibini tutabiliyor tıpkı mercimek gibi. O yüzden dikkatli olun. Yine tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Orta ateşte tam 1 saat pişen baklanın kapağını açıyorum. Şöyle bir pişme testi yapacağım. Baklanın piştiğini aynı zamanda böyle mercimek gibi alttan tok tok kaynayarak da o sesi duyduğunuzda da anlayabilirsiniz. Şöyle diri gibi duranlardan, en diri gibi duranlarından tencerenin kapağını alıyorum. Şöyle kaşığımı tersiyle bastırıyorum. Eğer iyice yumuşamışlarsa pişmiş demektir. Ama sanki biraz sert geldi bana bazı kısımları. Tamamen püre gibi olmuyor. Çok hafif bir sertliği var. Eğer bu şekilde kapatırsam favayı dondurduğumda çatlama yaşayabilirim. O yüzden garanti etmek istiyorum. Dibi de tutmaya başlar suyunu çektikçe. Şöyle 1 çay bardağı suyu kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştırıyorum. Bir çay bardağından çok az kaldı. Böyle çevirirken de gözüküyor zaten diri olanları. Baklanın suyu çekme işlemi baklanın cinsine göre değişeceği için tam ölçü veremiyorum. O yüzden görüntüsünü tarif ediyorum size. Böyle iri iri parçalar gördüğünüz zaman su eklemeniz gerekiyor demektir. Bu kadar karıştırmam yeterli. Yine aynı orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak son bir 5 dakika daha pişiriyorum. Tıpkı mercimekte olduğu gibi gördüğünüz gibi zıplaya zıplaya artık kaynıyor, sıçrata sıçrata kaynatıyor. Artık olmuş demektir. Yine size şöyle bir kıvamını göstereyim. Deminki o diriliklerden eser yok. Dikkatli olun bu aşamada, üzerinize sıçrayabilir.
Ocağın altını kapattım. Şimdi diğer işlemlerine geçiyorum. 3 bardak bakla ile yaptığım favanın katılaşmadan önceki kıvam bu arkadaşlar. Böyle koyu, çok koyu bir çorba kıvamında. Şimdi bu ölçüye göre büyük çay bardağıyla yarım çay bardağı zeytinyağını henüz baklalar sıcakken ekliyorum. Bu aşamada tuzunu da kontrol edebilirsiniz. Damak zevkinize göre gerekirse ilave yapabilirsiniz. Şöyle spatula ile tencerenin kenarlarındaki tüm parçaları temizleyip ortaya topluyorum. Ve bundan sonraki işi blender'a bırakıyorum. Blender'la tamamen pürüzsüz olana kadar sabırla çekiyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alınca spatula ile de zaman zaman kontrol ederek çektim. Siz de bu şekilde bakın. Hiç pürüz görmeyene kadar çekiyorsunuz. Şu an benimki tamamen pürüzsüzleşti. Blender'a veda ediyorum. Ve şimdi bunu uygun büyüklükteki bir kaba aktarıyorum. 20'ye 20 büyüklükte bir kap kullanacağım. Çünkü benim ölçüm az. Az malzemeyle yaptım favayı. Şöyle kenarlarını da güzelce yağlıyorum. Çünkü favayı ters çevireceğim. O şekilde dilimleyip servis yapacağım. Bu kadar yeterli. Dikkatli bir şekilde favayı kabın içerisine aktarıyorum. Tencerenin dibini tamamen sıyırdım. Peçeteyle de böyle etrafını temizliyorum. Şöyle bir tezgaha vurarak eşitliyorum favayı kap içerisinde. Zaten ters çevrildiği için çok da sorun değil ama hepsi eşit olursa taban dümdüz olur. Şu an fava sıcak. Tezgah üzerinde oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece dinlendirdikten sonra ertesi gün zeytinyağı ve dereotuyla servise sunacağım. Ertesi gün streç filmi üzerinden çıkartıp böyle gördüğünüz gibi kalıp gibi bir görüntüyle karşılaşıyorum. Çok güzel bir görüntü bu. İnsanın böyle yiyesi geliyor. Bir servis tabağının üzerine ters çevirip dilediğim büyüklükte, dilediğim şekilde kesiyorum. Favayı baklava dilimiyle servis yapmak çok güzel bir görüntü sağlıyor. O yüzden bu kesim aşamasını biraz detaylı çektim sizler için. Detaylı yayınlıyorum. Favayı servis tabağına alırken lütfen dikkat edin. En ufak bir bıçak veya spatula darbesi bile favayı zedelebiliyor. Lezzetinden bir şey kaybettirmiyor tabii ki ama görüntüsünü bozuyor. Üzerine dereotlarıyla süsledikten sonra zeytinyağı gezdirerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Nasıl ama baklava dilimiyle çok daha güzel olmadı mı servisi ve sunumu? Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ki bu benim için çok önemli. Tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Çok değerli benim için yorumlarınız. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerimde görüşmek ümidiyle esen kalın efendim.